Bakın arkadaşlar, sadece 870 görüntülenmiş video, 30 bin izlenmiş, 180 bin izlenmiş videoların üzerine çıkabiliyor. Daha da komiği, azıcık aşağıya indiğinizde 4 gün önce benim çekmiş olduğum Kick OBS yayın ayarları videom 60 izlenmesine rağmen, bakın 60, sadece 60 kişi görüntülemiş, 180 bin görüntülenmiş videonun üzerine çıkıyor. YouTube arama motorunda daha üst sıralarda yer alıyor. Peki bütün bunlar nasıl mümkün oldu? Medya Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü işleyeceğimiz konu, benim YouTube videolarım aramalarda çıkmıyor. Yani ben YouTube'da bir arama yaptığımda kendi videomu neden göremiyorum? Eğer sizler de çekmiş olduğunuz videonun YouTube arama motorunda gözükmesini istiyorsanız dikkatli bir şekilde beni takip etmenizi tavsiye ediyorum. Videoyu ileri sardırmadan izleyin lütfen. Öncelikle kendi videom üzerinden sizlere bir örnek vermek istiyorum. Şimdi benim kanalımda paylaşmış olduğum OBS en güncel yayın ayarları videom hakkında bir analitik verilere kısa bir göz atalım. Erişime tıkladım. YouTube Studio'dayım bu arada. YouTube'un videolarınızı önermesi için gösterim tıklanma oranınız ve videonuzun izlenme süresinin yüksek olması şart demiştik. Bu aynı şekilde videolarımızın YouTube aramalarda da çıkması için şart arkadaşlar. Bu videomuza göz attığımızda gösterim tıklanma oranımız videomuzda %8, %3'ün altı, orta, %3'ün üstü iyi olarak kabul ediliyor demiştik. Fakat bu videomuzda gösterim tıklanma oranı %8, yani çok iyi. Abi iyi hoş. Görüntülemeye baktık. 12 Eylül'de paylaşılmasına rağmen şu an tarihimiz 30 Eylül. 18 günde sadece 870 tıklama almış. Tamam. Genel bakışa tıkladım. Şöyle birazcık aşağıya iniyorum. Benim videomun ortalama görüntülenme süresi de çok iyi. Çünkü bu 9,5 dakikalık bir video. 3 dakika 26 saniyesini izlemiş izleyiciler. Ortalama görüntülenme yüzdem de çok iyi. Videonun ilk 30 saniyesi verileri orta, iyi demeyelim. Hadi çok da iyi değil açıkçası. Peki benim videom neden 800 izlenmiş? Yani bu videonun çok iyi yerlere gelmesi gerekmiyor mu diye soracak olursanız arkadaşlar, önceki videolarımda da belirtmiştim. Bir, video verileriniz çok iyi olabilir. İşte gösterim tıklanma oranınız çok iyi olabilir. Ortalama izlenme süreniz çok iyi olabilir. Bütün verileriniz çok iyi olabilir. Video çok iyi olabilir. Fakat bunlardan en önemli olanı hacim arkadaşlar. İki türlü hacim vardır. Birincisi, konunun insanlar tarafından ne kadar aratıldığı, yani YouTube trafiği. İkincisi, sizin bu anahtar kelime, bu konu hakkında ne kadar hacminizin olduğu. Şimdi bizim bu konuda birazcık hacmimiz var. Bu konu üzerinde videolar üretiyoruz kanalımızda, okey. Fakat insanlar bu dönemde bu konuyu çok fazla araştırmadığı için YouTube videolarımızı daha fazla kitleye öneremiyor. Fakat çok fazla trafik yok diye ben bu konu hakkında video çekmemeli miyim? Hayır, çekebilirsin. Bakın biz çektik. Şöyle birazcık yukarı çıkıyorum. Görmüş olduğunuz gibi YouTube arama %90. Yani ben bu video üzerinde %90 bir şekilde YouTube aramalardan izleyici çekiyorum. Yani buradan da belli olacağı üzere benim bu videom aslında arama motorunda üst sıralarda yer alıyor. Peki bunun bana nasıl bir faydası var? Yarın bir gün insanlar OBS hakkında araştırma yaptığında, yani bu videoda kullanmış olduğum anahtar kelimeler üzerinde trafik yoğunlaştığında insanlar otomatik olarak benim videoma tıklayacak. Çünkü arama motorunda ben üst sıralardayım. Şimdi videomuzun ilerleyen dakikalarında çok altın değerinde bilgiler vereceğim. Dikkatle beni takip edin arkadaşlar. Ayrıntılara tıkladım. Videomun detaylarına giriyorum. Peki biz bu videoda öncelikle arama motorunda ilk sıralarda nasıl yer aldık? Size bunlardan bahsedeceğim. Sen diyelim ki bir video ürettin. Videon 10 numara. Yani üretmiş olduğun videoda rakiplerine nazaran sen çok iyi olduğunu düşünüyorsun. Onlardan kat iyi bir video yaptın. İşte editlerini çok iyi yaptın, video içeriğin çok iyi, anlatımın çok iyi vesaire. En son geldin bunu YouTube'a yükleyeceksin. Sağdan oluştura tıkladın, video yükleye tıkladın. Karşına böyle bir ekran geldi. Başlık ve açıklama atmayı bilmiyorsan, istersen, bak abartmıyorum, istersen YouTube'a 1000 tane video yükle. Senin kanalın büyümez. Bak açık konuşuyorum, 1000 tane video yüklesen bile büyümez. Fakat gerçekten başlık ve açıklamayı çok iyi kullanabilen bir YouTuber sadece 15-20 tane video yükleyerek seni yüklemiş olduğun 1000 tane videonun önüne geçebilir. Ne anlatmak istiyoruz? Arkadaşlar burada uğraşın. Burada dakikalarınızı harcayın. Başlık ve açıklama çok önemli. Şimdi başlığa geldiğinde yapman gerekenleri sana sırasıyla söylüyorum. Öncelikle birinci adımımız rakip analizi. Rakiplerim, yani aynı dalda video üreten diğer içerik üreticileri nasıl bir başlık atmış bunu görmemiz gerekiyor.
Yani YouTube'un bana en net sonuçları vermesini istediğim için yan taraftaki 3 noktaya basıp yeni gizli pencere açıyorum. Gizli pencere açtığınızda arkadaşlar arama motoru hiçbir şekilde sizin çerezlerinizi kullanmaz. Yani kısacası farklı bir bilgisayardan herhangi bir üyeliğiniz olmadan yapmış olduğunuz aramaları, yani yabancı birinin yapmış olduğu aramaları sizlere gösterir. Dolayısıyla YouTube'a giriyorum. YouTube yazdım, tıkladım. Gizli pencereden ben ne videosu ürettim? OBS yayın ayarları videosu ürettim. Yayın ayarları yazıyorum, giriyorum. Şimdi şöyle bir göz atıyorum. Nasıl bir başlık kullanmışlar? Çok basit. En başta özel bir kelime kullanmış. Anahtar bir kelime yok burada. OBS yayın ayarları nasıl yapılır? Şimdi insanların kullandığı teknikleri de analiz edebilirsiniz arkadaşlar. Çok basit derken burada dikkat çekiyor. Videonun en başında dikkat çekiyor. Ardından anahtar kelimesini kullanıyor. Ve burada Nvidia anahtar kelimesini de geçiriyor. Kik için en iyi OBS yayın ayarları. En iyi cümlesini geçirmiş. Aslında çok aratılan bir anahtar kelime değil. Bunu dikkat çekmek için yazmış. Burada anahtar kelimesini geçirmiş. Aşağıya iniyorum. Burada kendi videomuza rastlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 3. sıradayız. OBS Studio en iyi yayın ayarları 2025 profesyonel yayıncı ol. Anahtar kelimemi en başta kullanmışım. Başlığımı kısa tutmuşum. Başlığımın sonunda dikkat çekmişim. Profesyonel yayıncı ol diye. Aslında burada hiçbir anahtar kelime yok. Şimdi ben aslında rakip analizimi yaptım. Nasıl bir başlık atacağımı aşağı yukarı kafamda oluşturdum. Peki bitti mi? Hayır. İkinci adımımıza gelelim. Benim üretmiş olduğum video ile ilgili YouTube'da en çok hangi anahtar kelimelerle aramalar yapılıyor? Buna dikkat etmem gerekiyor. Gizli sekmeme geliyorum. Yeni sekme açıp en baştan YouTube'a giriyorum. Evet, arama motoruna geldim. Yazacağım başlığı az çok kafamda oturttuğum için OBS yayın yazıyorum ve YouTube'da en çok hangi anahtar kelimeler aratılmış burada benim karşıma çıkıyor. Şimdi ben bu videoyu yaptığımda başlığımı oluştururken hangi adımları kullanıyorsam sizlere de aynı şekilde aktarıyorum arkadaşlar ve birazdan sizlere bunun en büyük yararını göstereceğim. Dolayısıyla OBS yayın ayarları, OBS yayın ayarları 2025, OBS yayın açma, İşte yayın kalitesini arttırma vesaire vesaire. Burada YouTube bana en çok aratılan kelimenin OBS yayın ayarları olduğunu gösteriyor. Ardından sırasıyla aşağı doğru bütün anahtar kelimeleri bana diziyor. Ha dedim, OBS yayın ayarları demek ki başlıkta çok kullanılıyor dedim. Yavaş yavaş başlığımı oluşturmaya başladım. Fakat ben çok sade olmamak için birazcık insanların dikkatini de çekmem gerekiyor. En iyi yazdım. Videomun kalitesine de güveniyorum. Clickbait yapmıyorum. Gerçekten en iyi yayın ayarlarını anlattığım bir video bu. Başlığıma devam ettim. Yayın ayarları yazdım. Anahtar kelimemi kullandım. Bakın burada ne var? 2025. Evet, işte asıl şu anda izlemiş olduğunuz videoyu video yapan bomba anahtar kelimemiz burada. Bakın YouTube'da en çok OBS yayın ayarları 2025 adı altında 2. sırada. Yani insanlar bu videoyu 2025 olarak aratıyor. Fakat biz az önce yayın ayarları yazıyorum bu arada tekrar. Az önce neye dikkat ettik? İnsanların başlığına baktık. Rakiplerimi analiz ettim ben, değil mi? İlk 2 sıradaki videoda 2025 diye bir ibare yok. Anahtar kelimeyi başlıkta kullanmamışlar. Açıklamaya bakıyorum. Açıklamada da kullanmamışlar. Ben 800 görüntülenme ile 180 bin görüntülenmiş Hangi Onur isimli bu kanalın videosuna çok yaklaşmışım. Sadece aramızda 2 video var. Oysa ki tekrar YouTube'a geliyorum. Fakat bu sefer vidIQ'nun çalışması için normal YouTube'a geldim. Gizli sekmeden çıktım. Buradan şimdi OBS yayın ayarları diyorum. Şimdi şöyle bir vidIQ programından faydalanmak istiyorum. Sağ tarafa geldim. Aşağıya indim. Bu hacim adı altında en çok video üreten kanalları vidIQ programı bana sıralıyor. Hangi Onur? Onur Naci Öztürkler, Enes V2. Dolayısıyla azıcık yukarı çıktım. Baş içerik oluşturucu Hangi Onur kanalı. Yani bu dalda en çok hacmi bulunan, en çok video üreten kanal Hangi Onur kanalı. Dolayısıyla burada en üst sırada bu arkadaşın çıkma sebebini öğrenmiş olduk. Çünkü en yüksek hacim buna ait. Paylaşmış olduğu video 180 bin görüntülenmiş. Muhtemelen aşağılarda bunun videosu dolu. Görmüş olduğunuz gibi Hangi Onur, işte Hangi Onur. Sürekli OBS ayarları hakkında videolar üretmiş Hangi Onur. Görmüş olduğunuz gibi Hangi Onur. YouTube aramalarda bu kanalı hep çıkarmış. Çünkü hacimde 1. sıraya oturmuş. İşte hacimin önemini sırf buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Fakat bizim konumuz bu mu? Hayır. Az önceki konuya tekrar dönüyorum. Şimdi benim videom 3. sırada. YouTube arama motorunda ufak bir değişiklik yaparsam, tekrar gizli sekmeme geldim. Ufak bir değişiklik yaparsam en çok aranan 2. anahtar kelime OBS yayın ayarları 2025'i yazarsam, ben bir izleyici olarak güncel bir video arıyorsam bu anahtar kelimeyi yazdığımda buyurun. Evet.
Bakın arkadaşlar, sadece 870 görüntülenmiş video, 30.000 izlenmiş, 180.000 izlenmiş videoların üzerine çıkabiliyor. Daha da komiği, azıcık aşağıya indiğinizde 4 gün önce benim çekmiş olduğum Kick OBS yayın ayarları videom 60 izlenmesine rağmen, bakın 60, sadece 60 kişi görüntülemiş, 180.000 görüntülenmiş videonun üzerine çıkıyor. YouTube arama motorunda daha üst sıralarda yer alıyor. Peki bütün bunlar nasıl mümkün oldu? Tabii ki de arkadaşlar, doğru başlık, açıklama ve etiketler ile. Şimdi anlatmak istediğimi, sizlere göstermek istediğimi gösterdim. Bu arada bu tekniği sizler de kullanabilirsiniz. Bir içerik üreteceksinizdir. İnsanlar, emin olun, güncellik istiyor arkadaşlar. Yani yeni videolar istiyor. Sen başlığında 2025 ibaresini kullanarak, hatta küçük resminde de bunu kullanarak, aynı zamanda açıklamanda bunu kullanarak YouTube aramalarda üst sıralarda yer alabilirsin. Ve YouTube aramada üst sırada yer alırsan, videonda kaliteli ise, izlenme süresi metriklerin aşağıya düşmezse eğer, sürekli tıklama alacaksın, emin ol. Ve yıllarca senin belki bu videon izlenecek ve sana izlenme süresi kasacak. Sana onlarca, yüzlerce abone getirecek. Sana para kazanman açıksa belki 5 yıl boyunca para kazandıracak. Yeter ki sen başlığını, açıklamanı nasıl yazacağını iyi bil. Şimdi başlığımızı yazdık. Tamam dedim, ben anahtar kelimelerimi kullandım, aşağıya indim. Açıklama. Bakın, açıklamaya kesinlikle arkadaşlar, özellikle ilk 2-3 satırına kesinlikle ve kesinlikle özel kelimeler kullanmayın. Çünkü YouTube arama motoru sizin videolarınızı aramalarda üst sıralarda çıkarırken ilk 2-3 satıra bakar. Sonrasına istediğini yaz ama ilk 2 satırın anahtar kelime içermeli. Ben burada ne yazmışım? Bu videoda. Bitti. Şu an bitti. Bütün, yani özel kullandığım cümle bu. Bu videoda. Bitirdim ya. Geri kalan bütün her şeyim anahtar kelime. İşte 2025'i en başta kullandım. Çünkü ben güncel bir video yaptım ve YouTube aramalarda en tepede çıkacağımı biliyordum. Dolayısıyla devam ettim. Güncel, en iyi OBS yayın ayarları nasıl yapılır? Bakın, burada farklı anahtar kelimeler de kullanmışım. Normalde yayın ayarları yazdığımda, 2025'i de içerisinde geçirdiğimde başlığımın aynısını, yani başlığımda kullanmış olduğum anahtar kelimelerin hepsini kullandım. Şimdi yavaş yavaş detaya iniyorum. Farklı anahtar kelimelerden izlenme çekmeye çalışıyorum. OBS yayın ayarları nasıl yapılır? İşte YouTube, Kick, Twitch gibi platformların en iyi yayın ayarları nasıl olmalı? Bunlardan bahsettik. Bitirdim. Aşağıya indim. Canlı yayın anahtar kelimesini geçirmişim. Bakın, insanlar aratma yaparken yayın ayarları değil de canlı yayın ayarları nasıl yapılır diye aratabilir. İşte donma, kasma, kalite kaybı yaşıyor musun? Bu videoda OBS Studio 2025'in en güncel yayın ayarlarını adım adım gösteriyorum vesaire vesaire. Gerisinde birazcık ChatGPT'den yardım alarak bütün açıklamamı tamamladım. Burada şöyle ufak bir hatırlatma yapayım. ChatGPT demişken, siz bütün açıklamanızı ChatGPT'ye yaptırmayın arkadaşlar. Kendinize güvenin yani. Hiçbir yapay zeka bir insan bilgisinin önüne geçemez. Sizler bu sistemin nasıl yürüdüğünü bilin. Sadece ChatGPT kullanırken, işte yapay zeka uygulamalarını kullanırken kendinize destek alın. Dolayısıyla açıklamayı da bu şekilde sizlere aktardım. Azıcık aşağıya indik. Videonuzda zaman çizelgesi kullanabilirsiniz. Peki zaman çizelgesinin benim videolarıma faydası nedir diye soracak olursanız kısa bir bahsedeceğim. Değerli vaktinizi fazla aldım, biliyorum, başınızı ağrıtmış olabilirim. Şöyle diyelim ki ben bu videoya geldim. Evet, burada benim videom var. İzleyeceğim, fakat bu videonun görüntülenmesi az ya. Acaba ben bu içeriğe güvenmeli miyim? Bu adam bu videoda neler anlatmış? Benim işime yarar mı? Şöyle, izleyici buna tıkladığında bu videonun içeriğinde sizin hangi konulara değindiğinizi görebilir. Bakın, video ayarları, dosya formatı, ekran kartı için en iyi ayarlar, kasma olursa ne yapmam gerekiyor, İşlemci için en iyi ayarlar, kapanış. Yani bu zaman çizelgesinde bahsettiğiniz konulardan da izlenme alabilirsiniz. Örnek veriyorum, adam ekran kartı için en iyi ayarlar yazısı dikkatini çekmiştir. Bu burada neden bahsediyor acaba der. Buna tıklar. Otomatik olarak videonun 2. dakika 55. saniyesinde video başlar. Zaman çizelgesini kullanmanız daha çok bu dalda üşenen insanların işine gelir arkadaşlar. Videolarınız ekstra tıklanma alır. Aşağıya geldik. Açıklamanın en sonuna kesinlikle bakın. Videomda bunun ne kadar önemli olduğunun, yani YouTube'da hashtag kullanmanın ne kadar önemli olduğunun videosunu çektim. Ona gidip izleyebilirsiniz. Çok çok önemli. Bütün videolarda koşulsuz şartsız hashtag kullanmak zorundasınız. Çok fazla üzerinde durmayacağım. Bunun hakkında videom var, söylemiş olduğum gibi. Etiket kullanımı çok 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 büyük önem arz ediyor. Bütün anahtar kelimeleri, videonuz neyle alakalıysa bütün anahtar kelimeleri elinizden geldiğince 500 karakteri zaten aşamayacaksınız. YouTube'un size izin verdiği karakter sayısı kadar burada etiket kullanmak zorundasınız. Bakın, kullanmak zorundasınız. Etiketsiz video paylaşılmaz. Şimdi neden böyle vurgulaya konuşuyorum? Çünkü ben bir eğitim kanalıyım. Hani rakip analizini çok iyi yaparım.
Geçenlerde 380 bin aboneli bir kanala rastladım. Bakın 380 bin abone diyorum. Bu adam YouTube eğitim kanalı. YouTube'da eğitimler veriyor. İşte bu konu hakkında kitap yazmış güya. Hani ne bileyim, kanal inceleme hizmetleri satıyor. Kendince ne bileyim bir kitabı var. Bir internet sitesi var, web sitesi var. Ona yönlendiriyor. İnsanlara 6 bin lira, 8 bin lira gibi para alıp SEO hizmetleri veriyor. Kardeşim, adam videosunda diyor ki arkadaşlar videolarınızda etiket kullanmayın. Etiketin bir önemi yok diyor. Yani ben buna ne söylesem? Yani vasatın üstü. Vasatın üstü diyorsun. Vasatın üstü. Yani ben buna ne söylesem az kalır. Gerçekten az kalır. Şimdi bu arkadaşımızın 380 bin abonesi var ya, hani yıllardır bu işi yapıyor. Hani bu işi en iyi o biliyor ya. Peki tamam. Mesela ben etiketlerimin bir tanesini seçeyim, şöyle bir örnek veriyorum. OBS yayın açma. OBS yayın açma. Yukarı çıktım. Benim OBS yayın açma diye başlığımda herhangi bir yazı yok. Yani açma ibaresi yok. Açıklamamda yok. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir yerde yok. Tamam. Bakın gizli sekme açtım. Gizli mod. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir çerezden faydalanmıyorum. Arama yerine geldim. OBS yayın açma yazdım. Başlığımda yok, açıklamamda yok, hiçbir yerde yok. Aşağıya iniyorum. Buyur benim videom. Bu nasıl mümkün oldu? Ben yayın açma diye bir şey yazmamışım. Neden mümkün oldu biliyor musun? Tekrar geldim. Etiketlere doğru iniyorum. Çünkü ben bunu etiketimde kullanmışım. Ben YouTube'a bu videoyu yüklerken demişim ki bak YouTube kardeş, bu video bu anahtar kelimeyle de alakalı. Yani bunu yazan insanlara da bu videoyu gösterebilirsin demişim. İşte OBS yayın donma sorunu yazan insana da bu videoyu gösterebilirsin demişim. Velhasıl kelam, etiketsiz video paylaşılmaz. Etiketin önemi çok çok büyüktür. Eğer sen etiket atmadan video yüklüyorsan kanalına, etiket kullanmak zorundasın. Şimdi videomuzu sonlandırmadan önce 2 tane sizlere dipnot vereceğim. Notlarımız önemli arkadaşlar. Birincisi, sen şimdi YouTube'a video yüklüyorsun. Geçmişi olmayan bir kanalsın ya. Yeni bir YouTube kanalı açtın değil mi? Hani senin hiçbir konuda hacmin yok. İşte daha YouTube'a kendini kanıtlayamamışsın. YouTube sen robot musun, bir insan mısın? Bunu tespit etmenin peşinde. Dolayısıyla kanalına videolar yüklüyorsun. Hani videoları yüklerken ne yapıyorsun? Başlığına, açıklamana dikkat ediyorsun. Şimdi bu arkadaşımızın dediği gibi etiket kullanmıyorsun. Her neyse videonu yüklüyorsun. Peki videonu yüklediğinde daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. YouTube 1 ila 5 saat arası, hatta yeri gelir bu 10 saate kadar uzayabilir. Senin videonu hiç kimsenin karşısına çıkarmaz. Önce kendisi bir videonu tanımaya çalışır. Hani böyle bir video paylaştı bu. Bu video neyle alakalı? Ben bu videoyu kimlere önerebilirim? Algoritma bunu analiz etmeye başlar. Nasıl analiz eder? Videonun öncelikle başlığına bakar. Ardından kurmuş olduğun açıklamaya bakar. Hatta şaşıracaksın, videonun içeriğindeki seslere de bakar. İşte sen ne anlatıyorsun bunu da analiz eder. İşte hangi cümleleri kullanıyorsun? Yani video içeriğinde kullandığın anahtar kelimeler de çok önemli. Bakın bu da size bir tüyo olsun. Velhasıl kelam, anlatmaya çalıştığımız şey, YouTube senin videonun neyle alakalı olduğunu önce bir anlamaya başlar ki kimlere önereceğine karar versin değil mi? Be kardeşim, etiket kullanıyorsun. Şöyle etiketlere geldim. Sen YouTube'a bir nevi yardımcı oluyorsun. Bak diyorsun, OBS yayın ayarları 2025, yayın açma, yayın ayarı, Kick, OBS yayın nasıl açılır, stüdyo yayın ayarları, stüdyoyu da kullanmışız burada. İşte en iyi yayın ayarları, işte canlı yayın yapma. Bütün etiketlerde görmüş olduğunuz gibi OBS ibaresi var. Yani ben YouTube'a bağırıyorum. Bağırma lan milletin içinde! Bak YouTube kardeş diyorum, bu OBS videosu. Destek oluyorum, YouTube'a bir destek veriyorum. Dolayısıyla kimlere önereceğini YouTube'un iyi analiz etmesi için elinizden geldiğince destek oluyorsunuz arkadaşlar. Eğer YouTube analizini iyi yapamazsa senin videonun neyle alakalı olduğunu, kimlere daha iyi önerebileceğini tam olarak karar veremezse saçma sapan yerlere önerir videonu. Senin videonda istediğin kadar kaliteli olsun, istediğin kadar en iyi videoyu sen üretmiş ol. Doğru düzgün yerlere senin videonu öneremezse senin videon tıklanma almaz. Tıklanırsa da bu ne ya, ben nereye tıkladım der. Adam 10. saniye videondan çıkar, senin videonu çöp yapar. Denemesi bedava. Yaşadık, zamanında tecrübe ettik. Araştırdık, kendimiz üzerine koyduk. Belli başlı aşamalardan geçtik, bunları öğrendik. Keşke benim anlattığım gibi birileri de bunları anlatsaydı da ben YouTube'da izleseydim gerçekten. Neyse çok uzattım. Etiket kullanıyorsun kardeşim. İkinci dipnotumuza geçelim. Etiketinin sonunda kesinlikle kanal ismini kullan. Kardeşim, bütün içerik üreticileri bunu yapar. Çoğu eğitim kanalları da bunu söyler zaten. Ben de söyleyeyim istedim. Kanal ismini etiketinin sonunda kullanıyorsun. Sebebi ne diye soracak olursanız kısa bir şekilde bahsedeyim. Kanalınız hacim kazanıyor arkadaşlar. Yani medya eğitim kanalı bu dal üzerinde içerikler üretmiş. Senin kanalın yarın bir gün bu konuda hacim kazandığında, bu dalda videolar ürettiğinde, YouTube aramada senin kanalının ismini yazdığında
bu videolarda karşısına çıksın diye kanalına hacim kazandırıyorsun. Dolayısıyla daha detaylı üzerinde durmak isterdim fakat videonun konu dışı gereksiz uzamasını istemediğim için burada bitiriyorum arkadaşlar. Birazcık olsun bu video sana bir şeyler kattıysa hem bu tarz videolardan haberdar olmak hem de bana destek olabilmek adına kanalımıza abone olabilirsin. Aynı zamanda senden rica ediyorum, çıkmadan önce de bir like bırakıp yorumlarda nokta dahi olsa, bak nokta dahi olsa bir yorum bırakırsan beni çok mutlu edersin. Ek olarak kanalımızın bir Instagram hesabı var. Oradan beni takip edebilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Bunun da hatırlatmasını yaptıktan sonra beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.